Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size Viagra kalbe zarar verir mi? Bununla ilgili kısa bir videomuz olacak. Bugün konuğumuz da var, Ferhat Hocam. Beraber çalışıyoruz, aynı hastanedeyiz. Neden bu konuyu seçtik? Çünkü hepimizin kalp hastası olma riskimiz var. Aynı zamanda birçok kalp hastası var. Cinsel hayat hem kalp hastaları hem de normal hastalar için önemli. Ferhat Hocam, Viagra'nın kalbe bir zararı var mıdır? Bilinen bir zararı var mıdır? Bununla ilgili bize bilgi verir misin? Erdem Hocam, öncelikle teşekkür ediyorum. Bu fırsatı da bana sunduğun için. Şimdi Viagra'nın doğrudan herhangi bir kalple ilgili etkileşimi yok. Kalp hastalarının bazı konularda dikkatli olması gerekiyor veya bazı risk grubundaki kalp hastalıklarında bazı tedbirler alınması gerekiyor ama doğrudan Viagra'nın kalp üzerine bir etkisi yok. Peki kalp hastalarında Viagra kullanmanın bir zararı var mı? Viagra kullanmak bazı durumlarda, özel durumlarda zarar verebiliyor. Özellikle kimlerde zarar veriyor? Mesela kalp hastaları, nitrat dediğimiz ilaç grubu kullanan kalp hastalıkları çok riskli gruptalar. Özetle nitrat dediğimiz ilaçlar tansiyon düşürebiliyorlar, damar genişlemesine sebep oluyorlar. Viagra'nın da yine aynı şekilde benzer bir etkisi var. Dolayısıyla bu iki ilacın aynı anda kullanılması ya da yakın sürelerde, zamanlarda kullanılması birbirinin etkisini arttıraraktan inanılmaz bir tansiyon düşürücü etki, çok ağır olabilecek sonuçlara sebep olabiliyorlar. Kalp damar hastalığı olan veya kalp krizi geçirmiş olan hastalarda sertleşme bozukluğu olur mu? Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Kalp krizi geçirmek doğrudan olarak sertleşme bozukluğuna sebep olmuyor aslında çoğu zaman. Ama şöyle bir şey var. Kalp damar hastası olan kişiler de aynı zamanda vücudun birçok organındaki damarlarda da sorun gelişebildiği için onlarda öncesinde de oluşabilecek bir sertleşme bozukluğu veya sertleşme bozukluğuna bağlı bir meyil vardır. Ama kalp krizi geçirdikten sonra hastalarda kalp krizine bağlı olarak doğrudan bir problem gelişmiyor. Bu hastalarda sertleşme bozukluğunu çok görüyoruz. Kalp krizi geçirdikten sonra, özellikle erken dönemde. Bunun da yüksek oranda nedeni şu: bu hastalar kriz geçirdikten sonra ilişkiye girmekle birlikte tekrardan bir kalp krizi geçirme korkusu taşıyorlar. Büyük oranda buna bağlı sertleşme bozukluğu. Yani psikolojik olarak böyle bir sertleşme bozukluğu gelişiyor. Çok az yani yaklaşık %10'luk bir kısmında organik sebepler vardır. Hatta düzeltilebilecek organik sebepler var ama çoğunluğu psikolojik nedenler. Yani kalp krizi geçiren bir hasta kalp krizine bağlı olarak sertleşme bozukluğu meydana gelmiyor hastada ama hasta tekrar kalp krizi geçirme riskinden dolayı hastada bir sertleşme bozukluğu meydana geliyor diyoruz yani. Değil mi? Bir de zaten kalp krizinden önce hastanın sertleşme bozukluğu yoksa sonradan gelişecek diye bir şey yok. Tabii ki. Yani sonradan gelişiyorsa zaten bu bize yine olayın psikolojik olma ihtimali yüksek olduğunu gösteriyor. Peki sildenafil sitrat yani Viagra'nın tansiyon düşürücü etkisi yaşa ve kullanım dozuna bağlı olarak değişir mi? Erdem Hocam, o sildenafilin zaten bizde kalp hastalarında özellikle risk oluşturmasının nedeni tansiyon düşürücü etkisinden kaynaklı. Ama normal nitrat almayan bir kişide tansiyon düşürücü etkisi çok fazla değil. Yani şöyle yaş diyebiliriz. Dozla ilgili. İleri yaşlarda veya daha düşük yaşlarda etki değişir mi? Tansiyon düşürücü etki değişmiyor. Dozla da, yani 25 mg da alsa, 100 mg da alsa, bununla ilgili yapılan çalışmalarda herhangi bir tansiyon düşürücü etkisinde farklılık yok. Peki sildenafil sitratı tansiyon ilaçlarıyla beraber kullanabilir miyiz? Tansiyon ilaçlarıyla birlikte kullanabiliriz. Bir etkileşimi yok. Yani sildenafil ile tansiyon ilaçlarının bir etkileşimi olmuyor. Kalp hastalığı olan hastalar sildenafil sitratı güvenli bir şekilde kullanılabilir mi ya da kullanabilmesi için hangi testlerin yapılması gerekiyor? Bir kalp hastalığı olan grup var. Bir de kalp hastalığı olduğunu bilmeyen, yani gizli kalp hastası olan grup var. Şimdi gizli kalp hastası olan grup eğer ki sedanter bir yaşam varsa, yani çok hareketli bir yaşam tarzı yoksa, bu aynı zamanda efor kapasitesinin farkında değildir. Ne kadar efor kapasitesi olduğunun farkında değildir. Bu bizim için neden önemli? Çünkü cinsel ilişki sırasında belli bir efor kapasitesi gerekiyor. O efor kapasitesini rutin olarak sergilemeyen bir kişi bu ilişki sırasında sıkıntı yaşayabilir. Dolayısıyla bunun bilinmesi lazım. Diyelim ki kalp hastalığı var. Kalp damar tıkanıklığı var. Bu hastalar ilaç da kullanıyorlar. Bypass olmuşlar veya stent takılmış. Göğüs ağrıları oluyorsa eğer, eforla birlikte göğüs ağrıları oluyorsa, bu hastaların aynı zamanda nitrat ihtiyacı da olabilir.
Bundan dolayı doktorlarına danışmadan sildenafil, Viagra almamaları lazım. Ama diyelim ki doktor, çünkü bu şekilde hastalar var. Yani hekimine söylemiyor kullanması gerektiğini ya da kullanabileceğini, çünkü onun kalp doktoru olduğunu, bunun kalple hiçbir ilişkisi olmadığını düşünüyor hasta. Hekimine söylemiyor. Ama böyle bir şey varsa, ihtiyacı varsa bunu kardiyoloji uzmanına iletmesinde fayda vardır. Çünkü şöyle bir şey de olabilir. Örnek veriyorum, kalp hastası kardiyoloji uzmanına sildenafil kullanacağını söylemiyor. Tamam. Bununla birlikte sildenafil kullanıyor ve sildenafil kullanımı sonrası kalp krizi geçiriyor hasta. Tamam. Nitrat kullanmamakla birlikte bu hasta sildenafil kullandığı için hastaneye gittiğinde, kalp krizi geçirdiği için hastaneye gittiğinde bizim kalp krizinde ilk verdiğimiz ilaçlardan birisi nitrat. Dolayısıyla nitratın önemi nerede yine? Yani bu hasta illaki sildenafil alacaksa almadan önce muhakkak doktoruna söylemesi lazım. İkincisi, alıp da bir sıkıntı yaşadıysa, sildenafil alıp da, Viagra alıp da bir sıkıntı yaşadıysa hastaneye gittiğinde muhakkak bunu bildirmesi lazım. Çünkü alacağı ilaçlar çok daha sıkıntılı sonuçlara sebep olabilir. Hasta diyelim ki mesela kalp hastası. Hastanın ne kadar bir efor kapasitesine sahip olması lazım ki hasta hem Viagra kullansın hem de cinsel ilişkiye girebilsin. Bunun kriterleri nedir? Hangi cinsel ilişkiye göre değişir? Neler etkiler bunu? Bununla ilgili cevap verir misin hocam? Şimdi normal, rutin olarak demin de söylediğim gibi sedanter, yani çok hareketli olmayan bir yaşam tarzı sürenler de özellikle bu ilaç kullanım öncesinde bir kontrol edilmesinde fayda var. Onun dışında rutin günlük işini yaparken göğüs ağrısı yaşamıyorsa kalp hastası, herhangi bir şikayeti yoksa, nefes darlığı yoksa, aşağı yukarı böyle yukarı 1-2 kat merdiven çıkacak kapasitesi varsa, bunu zorlanmadan yapabiliyorsa, aynı zamanda cinsel ilişkiyi yaşayabilecek kapasitesi var demektir. Bu şu demek değildir. Ya 1-2 kat merdiven çıkıyorum, rahatlıkla ilişkiye girebilirim, hiçbir sıkıntı yaşamam anlamına gelmiyor. Çünkü bazı kişilerin cinsel ilişki sırasında yaşadığı stres düzeyi farklı olabilir, heyecan düzeyi farklı olabilir. Heyecan düzeyinin farklı olmasıyla birlikte kalp hızı 120'lerden 180'lere kadar çıkabilir. Pozisyona bağlı. Pozisyona bağlı. Mesela efor kapasitesi düşük bir hasta, kalp hastası aynı zamanda cinsel ilişkiye girecek. İlişki pozisyonda mesela bayan partner üstteyse eğer, o zaman kalp hızı daha az yükselir, ama erkek partner daha aktif veya üstteyse o zaman kalp hızı daha çok yükselir. Yani bunlar da önemli faktörler. Bir de farklı partner. Orada şöyle var, farklı bir partnerle ilişkiye girmek gerek adrenalin gerekse heyecan, stres arttırabildiği için bu da riski arttırıyor. Yani bu bahsettiğimiz koşullar tamamen onun sürekli birlikte olduğu partnerle konuştuğumuz koşullarda. Ama farklı bir partnerle ilişkiye gireceği zaman o zaman işler tamamen değişiyor. Yani hastamız kalp hastasıysa, farklı bir partnerle ilişkiye giriyorsa ya da pozisyona bağlı kalbini çok zorluyorsa dikkat etmesi gerekiyor bunlara. Bu durumda kalple ilgili sıkıntılar meydana gelebilir. Peki hocam, Viagra aldığımız zaman kardiyak açıdan, kalp açısından riskimizi artıracak durumlar nelerdir? Bunları bir özetler misiniz? Viagra kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor kalp açısından? Bu konuştuğumuz durum yine kalp hastaları üzerinde. Özellikle bu hastalar, orta yaş grubu hastalar, eğer ki Viagra almayı planlıyorlarsa o akşam için, öncesinde şuna dikkat edecekler. Özellikle aşırı yemek yememeleri lazım. İkincisi alkol almamaları lazım. Üçüncüsü de farklı yabancı bir partnerle ilişkiye girmemesi lazım. Bu 3 saydığım parametre de bu hastalarda riski arttırıyor. Hem efor kapasitesini arttırıyor, hem heyecanı arttırdığı için taşikardiyi arttırabilir, tetikleyebilir. Dolayısıyla kalp açısından risk oluşturabilir. Yani Viagra alacaksa eğer, kalp hastalığı da varsa, mümkünse hatta dikkat etmesi gerekiyor. Çok fazla yememesi lazım, alkol almaması lazım ve yabancı ilk defa olacağı bir partnerle olmaması lazım. Aynen. Tansiyon bakmaya gerek var mı? Tansiyon şöyle, aslında ilaç dediğim gibi etki mekanizmasından kaynaklı olarak büyük ve küçük tansiyonda bir miktar hafif düşme yapabiliyor, ama çok büyük düşüşler değil bunlar. Sadece nitrat alanlarda tansiyon çok düşük olabilir. Bir de yüksek tansiyon hastası alıp ikili, üçlü ilaç kullanan hastalar, bu hastaların özellikle dikkat etmeleri lazım. İlişkiye girmeden önce bir tansiyon bakarlarsa iyi olur. Neden bakarlarsa iyi olur? Çünkü tansiyonu sınırı da düşükse, büyük tansiyon 9-10 civarındaysa, Viagra'yı da aldıktan sonra bu tansiyon daha da düşebilir.
düşük tansiyona bağlı sıkıntılar yaşayabilirler. O yüzden Viagra almadan önce tansiyon bakma imkanları varsa daha iyi olur. Kalp hastalarına Viagra vermeden önce bazı testler yapılması gerekiyor. Hastanın bu ilacı daha güvenli bir şekilde alabilmesi için. Şimdi rutinde kesin kanıt olmamakla birlikte hasta eğer ki ben bu ilacı daha güvenli olarak nasıl kullanabilirim diye bir soru soruyorsa o zaman şöyle yapmamız lazım. Bizim bu hastalara bir efor testi yapmamız lazım. Efor testi sırasında yürüyüş bandına sokuyoruz. Yani birçok kişinin evinde vardır yürüyüş bantları. Tabii bizim efor testinde yürüyüş bandında yürüyüş yaparken 3 dakikalık stage'lerle yapıyoruz biz bunu. Aynı zamanda belli aralıklarla EKG'lerini çekiyoruz bu hastaların. Biz burada neye bakıyoruz? Hem hastanın ne kadar süre sorun yaşamadan yürüyebildiğine bakıyoruz. Hem de bu süreç içerisinde EKG'sine bakarak damarlarında herhangi bir tıkanıklık var mı yok mu ona bakıyoruz. Yani aşağı yukarı bir hasta 5-6 dakikalık bir yürüyüş testini sorunsuz, şikayetsiz tamamlayabiliyorsa, aynı zamanda EKG'sinde de damar tıkanıklığı ya da iskemi bulgusu o yoksa, o zaman bu hastanın Viagra alması açısından ciddi anlamda güvenlidir diyebiliriz bu hastalara. En güvenlisi bu. Bunu yapmak zorunda mıyız? Değiliz. Ama bunu yapmak daha güvenli olur. Bunu yapamıyorsak da en azından 5-6 dakika, 10 dakikalık bir yürüyüşü rahat rahat hasta gerçekleştirebiliyorsa bu da yine güven aralığında seyredebilir. Tek oradaki sıkıntı şu: hasta 5-10 dakika yürüyüş yapabilir, bir şikayet hissetmeyebilir ama biz efor testinde şikayet hissetmese bile EKG'sinde damar tıkanıklığı bulgusunu görebiliyoruz. Tabii. O açıdan efor testi ekstradan yapmanın öyle bir faydası var. Çünkü şeker hastalarında kalple ilgili sıkıntıları daha az hissediyorlar. Tabii ki. Tabii. Onlar hiç ağrıyı hissetmeden de damar tıkanıklığı veya kalp krizi yaşayabildiği için efor testinde de eforunu sergiler ama o sırada ağrı hissetmez. Ama EKG'sinde görürüz biz onu. Tabii zaten bu test yapacağımız hastalar genellikle risk grubunda olan hastalar. Yani işte tansiyonu, şekeri, kalp açısından sıkıntısı olabileceğini düşündüğümüz hastaları biz kardiyolojiye yönlendiriyoruz. Yoksa sonuçta belli bir yaşın altında ekstra hastalıkları olmayan bir grubu zaten yönlendirmiyoruz. Genel olarak özetlemek gerekirse kalp hastaları ya da bypass geçirmiş hastalar bu ilaçları kullanacaksa mutlaka kardiyoloji hekimine haber vermesi gerekiyor. Başına sıkıntılı bir durum gelirse mutlaka kullanıp kullanmadığını belirtmesi gerekiyor ki kardiyoloji doktoru buna göre yardım edecek ve dediğimiz gibi bazı faktörler durumu değiştirebiliyor. İşte partnerin yeni olması ya da işte başka ilaçların kullanılıyor olması, aç karnına kullanılması gerekiyor. Gerekirse İlişki öncesinde tansiyonuna bakmasında faydası olabilir. Alkol almaması gerekiyor ve nitrat grubu ilaçlarla kullanmaması gerekiyor. Genel olarak bu şekilde Ferhat Hocam veriyorum son söz için. Erdem Hocam gayet güzel özetledi aslında birçok şeyi. Ben sadece özellikle bunlarda çok ölümcül olabilecek, çok risk oluşturabilecek şey nitrat dediğimiz ilaçlardır. Tekrar nitrat diyorum. Çünkü bu tür ilaçların hem öncesinde kullanma riski oluşturur hem de sildenafil kullanıp da hastaneye kalp krizi nedeniyle git dersek orada da muhakkak söylememiz gerekiyor ki orada ilk müdahalede nitrat verilebiliyor. O yüzden nitratla muhakkak kullanılmaması gerekiyor. Ona çok dikkat etmek lazım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla. Teşekkür ediyoruz.